Pakistan ve Türkiye 1920'den beri süren kadim kardeşlik. Kurtuluş Savaşı'nda bize yaptıkları büyük desteklerden sonra bu dostluk günümüze kadar ulaştı. Hatta yakın zamanda askeri ve ekonomik yönden işbirlikleri bu dostluğu tazeledi. Fakat Pakistan son zamanlarda Çin'den 100 milyar dolar değerinde askeri ekipman aldı ve almaya devam etmekte. Bununla alakamız ne ya da kazık neresinde diyebilirsiniz. Ancak aldıkları şeyler arasında insansız araçlardan gemilere bizim kendini kanıtlamış platformlarımız var. Bunları bizim yerimize Çin'den almak. İşte olay bu. Peki bize gerçekten kazık attılar mı? Çinlilerden 100 milyar dolar değerinde neler aldılar? Veya bizi seçmemelerindeki sebep neydi? İncelemeye başlayalım. Pakistan'la Hindistan 1947'den beri aslında bir savaş içerisinde. Keşmir bölgesi olarak bilinen bölgelerde çatışmalar, askeri operasyonlar daha birçok olay yaşandı. Hatta zamanında iki ülke gövde gösterisi için arka arkaya nükleer silah testleri bile yaptı. Zaman ilerledikçe teknolojileri yettiği kadar kendilerini geliştirdiler. Teknolojilerinin yetmediği yerde de ithalatla eksiklerini kapatmaya karar verdiler. Pakistan Amerika'dan teçhizat alamayınca başka kapılara yöneldi. Bize de gelen dostumuz silah ve mühimmat alımı yaptı. Ardından da korvet gibi bir sürü teçhizat ve silahların satışını onayladık. Onlar da bize eğitim uçakları gibi satışlar yaparken iki ülkede teknolojisini paylaştı. Çünkü dost olmak bunu gerektirir. Beraber tatbikatlar yaptık. Hatta en son nükleer teknoloji üzerine çalışmalar yaptığımıza kadar söylemler var. Ama ne oldu da Çin'le bir anda yakınlaştılar? Neden bizi tercih etmediler de Çin'e gittiler? Biraz bakalım. Aslında Çin'e bir anda yaklaşmadılar. Çin'le uzun süredir bağları bulunmakta. Özellikle Hindistan gibi ortak bir düşmanları olması bu ikiliyi yakınlaştırdı. Çin, Pakistan'ın demiryollarını, karayollarını hatta boru hatlarını kullanarak Avrupa'ya satışlar yapmakta. Bunun için de beraber oynamaya başladılar. İşte bu olaylar olurken de Pakistan uzun zamana yayarak çıkarları doğrultusunda bir alım yaptı. 100 milyar dolar değerinde teçhizat alımı. Kara, hava ve denizden her şeyden biraz aldılar. Aldıklarına geçelim. Bakalım hangilerini çıkar bile olsa bizden de alabilirlerdi. Karadan başlayacak olursak 300 adet VT-4 göze takılmakta. Bu tank 10 metre uzunluğunda, 3.4 metre genişliğinde ve 1300 beygir gücünde. Ayrıca 125 milimlik bir top taşımakta. Birim fiyatı yaklaşık olarak 5 milyon dolar. Evet, fiyat konusunda ucuz ama teknik kısmı berbat. Genişletecek olursak ateş gücünün iyi olması dışında geri kalan kısmı mukavvadan ibaret. Zırhı gerçekten kötü. Ancak lojistiğin Çin tarafından sağlanması Pakistan'ın işini kolaylaştırmakta. Ayrıca bu lojistik altyapı sizi Çin'e bağlar. Bu da menfaatleriniz bitene kadar devam eder. Tabii Çin gibi bir yere bağlanmak ne kadar iyi bu da tartışılır. Diğer araçlara da kısa bakarsak 150'ye yakın A-100 çoklu roket atar alımı yapılmaya başlanmış. 2000'li yılların başında üretilen bu araçlar eski teknoloji sayılsa da hala iş yapmaya devam etmekteler. Bu alım yerine bizim ürettiğimiz T-122 sistemimizi alabilirlerdi. Hem daha modern hem de kendisini kullandığımız sahalarda kanıtlamıştı. Modern diyoruz çünkü geliştirdiğimiz sistemler her savaş deneyimiyle ilerlemekte. Ama Pakistan'ın yine de Çin'i tercih etmesi bir kazık sayılabilir. Üstüne bir de zamanında SH-1 obüsü almışlardı. Yine bu araçlarda eski nesil olarak geçmekte. Tabii aldıkları sene eski olsa bile o zamanın en iyi araçlarından biriydi. Yaklaşık 50 kilometre menzile sahip 155 milimetre topuyla ölümcül sayılabilir. Fakat bu makineler zamanla eski kalacağı için yerinin doldurulması gerekli. İşte o zaman da yine bizim ürettiğimiz fırtına obüsleri yerine SH-15 aldılar. Hem de 236 adet. Bu kadar obüsü bizden alsalardı yaklaşık olarak 150 milyon dolarlık bir kazanç sağlayabilirlerdi. Hava savunma kısmına geçersek ilk olarak aldıkları kısa menzilli hava savunma sistemi. Özelliklerine bakmadan 2009 yılında üretilmiş olmasını unutmamak gerek. Bu yönde teknik kısmına değinecek olursak 6 kilometrelik bir menzile sahip. Füzelerinde Stinger'dan 4-5 kat büyük olduğunu düşünürsek teknolojik olan bir kısmı yok gibi.
Orta menzilli modeli ise 40 kilometrelik bir mesafede etkili. Hatta 2018 yılında Pakistan bu araçları envanterine koymaya başladı. Yeterince iyi olmasalar bile az çok işe yarayacağı kesin. Sonuçta Hindistan'da bu konuda çok önde değil. Her şeyden biraz elimizde olsun diyerek alındığını belirtsek yanlış olmaz. Sırada en dikkat çekici alım var. Gelelim Pakistan için en önemli kısma. J-31 5. nesil savaş uçağı. F-35'in projeleri çalınarak ürettiler denilen bu uçak tıpatıp F-35'e benzemekte dense de uçak F-22 baz alınarak yapıldı. Ancak ne bir F-35 kadar iyi ne de F-22 kadar güzel. Hele ki daha uçak tam olarak ortada yok. Sadece uçuş görüntülerini izledik. Uçak hakkındaki eleştiriler iyi kötü biçimde yayılmakta. Ancak tüm bunlara rağmen J-31 uçağında bir ilerleme yok. Tabii özellik ve teknik kısımda Pakistan'ı idare etmesi mümkün. Bunun dışında diğer aldıkları hava aracı ise CH-4 İHA'sı. Bu İHA'lar iyi olarak bilinse bile mühimmatını kanat altından bırakamadığını görmek dahi mümkün. Kazakistan'da bunu görmüş olduk, araştırabilirsiniz. Aslında CH-4 savaşın seyrini değiştirebilir ama aksi yönde. Bir hava savunma sistemi vuracakken vuramamanız sizin için felaket olur. Hani derler ya Çin malları uyduruktur diye, işte aldıkları İHA birazcık bu noktada. Üstüne üstlük ihracat versiyonu da olunca gerisini siz düşünün. İşte olayı bize kazık olarak görüyorsanız yediğimiz en büyük kazık da bu. Aldıkları sistem iyi olsa cidden lafı olmaz ama bile bile lades yaptılar. Fazla diyecek bir şey yok. Sırada aldıkları son hava aracına bakalım. Y-8 kargo uçakları. C-130J kargo uçağı ile karşılaştırılabilen bu uçak aldıkları en iyi şey olabilir. Diğer uçaklara göre daha iyi durumda. Aviyonikleri C-130 kadar iyi olmasa da idare eder diyelim. İstediklerini uzun mesafelere taşımaları mümkün. Sırada deniz kuvvetlerine geçelim. Başka bir güzel alımdan bahsedeceğiz. Çin yapımı 4 adet Type 54 fırkateyninden alacaklar. Üstelik tanesi 220 milyon dolara, yani bedava. Teknik olarak bu fırkateynde yok her tehdide cevap verebilecek düzeyde. Denizaltı karşıtı sistemlerden tutun hava kara her türlü hedefi vurabilecek. 32 adet VLS'ye sahip olan gemi bu noktada çok avantajlı. Dikey atım olarak ister seyir füzesi ister hava savunma füzesi atın, gerçekten güzel. Tek sıkıntısı radar gibi konularda rakiplerine nazaran bir tık geride kalması. Son alımları ise 8 adet Type 39B denizaltısı. Bu denizaltılar alınabilecek en kötü denizaltılardan. Kötü dedik ama bir sistem gerçekten her yönden mi kötü olur? 6 adet torpido taşıması üzerinden halini düşünün. Özellikle böyle denizaltıların ayakta kalması için de sürekli olarak modernizasyon yapılmalı. İşte tam da bu noktada Türkiye duruma el koydu. Havelsan gibi firmalarımız güzel işler yaptı. Yaptıkları savaş yönetim sistemi denizaltılara resmen hayat vermiş. Bu noktada alımlarına biz de birazcık dahil olmuşuz. Sonuç olarak Pakistan, Çin'den isteyerek ve istemeden bugüne kadar yaklaşık 100 milyar dolarlık alıma girmiş durumda. Bunun temel sebebi ise Çin'le menfaat ilişkileri kurmaları. Hindistan'la olası çatışmada aralarındaki ilişki önemli. Bu yüzden Çin'le daha yoğun ticaret kurmaları yanlış değil. İstisna olarak da biz bazı sistemleri zaten satamıyoruz. Motor sorunu veya yavaş üretim yüzünden. Yine de bazı şeyleri de göz göre göre onlardan almaları pek düzgün bir olay değil. Ya da kendilerini fazlasıyla Çin'e bağlamaları. Peki sizce İHA'yı bile Çin'den almaları bize atılmış bir kazık mı? Yorumlarda görüşelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.